Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Ben Anıl. 8 yıldır dünyayı geziyor ve içerikler üretiyorum. Şu anda 2 yıllık Afrika turumun ilk ülkesi olan Uganda'nın en uç noktalarından bir tanesinde gümüş sırtlı dağ gorillerini görmek için geldiğimiz Buvindi Milli Parkı'ndayım. Bugüne Meltem Yaşar'ın Uganda ekibiyle sabah 6'da başladık. Kahvaltımızı yaptık. Evet, for me. Thank you. Öğle yemeği için paketlerimizi aldık ve yürüyüş için hazırlandık. Sabah 7.30'da bilgilendirme ofisine geldik ve bizi yerel müzik ve danslarla karşıladılar. Uganda hükümeti her gün sadece 50 kişinin bu yürüyüşü yapmasına izin veriyor. Ormanın içindeki goril aileleri de bu büyük milli parkta özgür bir şekilde geziyorlar ve her gün bu turistlere onlarla 1 saat geçirme izni veriliyor. Daha fazlası gorillerin insanlara alışmaması için yasak. Yapacağımız yürüyüşe dair bilgileri aldıktan sonra 8 kişilik gruplara ayrıldık ve detaylı bilgilendirme aşamasına geçildi. Burada goriller ve davranışlarıyla ilgili bilgilendirildik. Çünkü yapmamız ve yapmamamız gereken davranışlar ciddi şekilde birbirinden ayrılıyormuş. Check theirs, so that you don't crash with another one which could be hiding behind you. And the further up from there. What is the sound if they get close to us? Again. Böyle yapacakmışız bize That means yaklaşırlar. the situation is okay. Okay, And calm you are, down. oh, you are calming them down. Yeah. Dersimizi aldık, suyumuzu aldık, maskelerimizi de aldık. Hazırız. Ne yapmamamız gerektiğini öğrendik. Ve şimdi ormanın içine, en büyük goril grubunun yanına gitmek için yürüyüşümüz başlıyor. Yürüyüşe başladık ormanın içinden. Şimdi grupları en başta sanırım 4'e böldüler. 4 farklı goril ailesine gidecek olan 8 kişilik grupları oluşturuyorlar. Bizimki en büyük goril ailesiymiş. 20 kişilik bir, yani 20 üyelik bir aileymiş. Ve dediler ki biraz uzakta, biraz yürüyeceğiz ama emin olun buna değecek. Hem mutluyuz hem heyecanlıyız. Ben bayağı heyecanlıyım. Adımlarımıza ve etrafımıza dikkat etmemiz gerektiğine dair sürekli uyarılar alıyoruz arkadaşlar. Bu Buvindi Milli Parkı'nda şu an yaklaşık 1000 tane goril yaşıyor. İlk başta burayı milli park yapıp koruma altına aldıklarında sayıları 400'müş. Neredeyse yok olmak üzerelermiş. Fakat burada yaptıkları bu güzel çalışmalar sayesinde sayıları şu anda 1000'e kadar çıkmış. Çok yoğun bir yağmur ormanının içinde yürüyoruz şu an. Burası Uganda'nın en iyi korunmuş yağmur ormanlarından bir tanesi. Çünkü en çok ses getiren yerlerden bir tanesi burası. Koloni döneminin sonlarına doğru burada İngiltere'ye ve Avrupa'ya çok fazla hayvan kaçakçılığı yapılmış. Bu ormanlarda yaşayan buranın yerlileri, pigmeler para için buradaki gorilleri avlamış, kafalarını kesmiş, yavrularını canlı canlı satmış. O yüzden burası uzun zamandır koruma altında ve gorillerin inanılmaz iyi bir şekilde kontrollerini sağlıyorlar ve koruyorlar. Fakat yağmur ormanında yürüdüğümüz için en başta işte ayakkabılarımızı seçtik. Sonra pantolonlarımızı içine sokabileceğimiz çoraplar giydik.
uzun kollu şeyler giymeye çalıştık. Şu an için çok sıcak değil. Ama biraz daha ısınınca ne olacak bilmiyorum. İşte içimize, sağımıza, solumuza börtü böcek girmesin diye. Çünkü yağmur ormanları dünya üzerinde en çok canlı çeşidi barındıran yer. Burada hiç adını sanını duymadığımız, fotoğrafını, videosunu görmediğimiz canlılar var. Onlarla karşılaşmamak için böyle kıyafet olarak tabii basit önlemler aldık. Bir de ormanın içinde karşılaşabileceğimiz babunlar, şempanzeler, filler, orman filleri, antiloplar. Onlardan nasıl korunacağız? Henüz kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Gorillerin gözünün içine bakmıyormuşuz. Yanlarında yemek yiyip su içmiyormuşuz. Bir de gelirlerse diye ses çıkaracakmışız. Şimdi bu geldiğimiz yer ve bu deneyim kişi başı $700 mal olan bir deneyim. O konaklaması, ulaşımı falan bu işin dışında. Hani kendinizi buraya kadar getirirseniz bir de $700 verirseniz katıldığınız bir deneyim bu. Bu ormanı, bu gorilleri falan koruyabilmek için, işte kaçak avcılardan koruyabilmek için çok fazla insan gücü kullanıldığı için bu parayı oraya harcayıp hayvanların iyi olduğundan, gorillerin sapasağlam, sağlıklı ve böyle turistik bir aktiviteye dönmemiş şekilde bir yaşam sürdüklerinden emin oluyorlar. O görkemli canlıların yanında olabilecek olmak, onları görebilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çok da güzel bir yürüyüşle başladık. Henüz göremedik ama devam ediyoruz. Şu köyü de çekeyim şöyle. Arada bir de böyle güzel manzaralar denk geliyor. Oradan geldik. Oradan gidiyoruz. Oradan geldik. Karşıda bir kolobus maymun ailesi gördü. Bizim porter. What was your name? Laban. Laban. Laban bir maymun ailesi gördü ama biraz uzak. Şimdi dürbünle sırayla bakıyoruz. Hayvanlar bizi görünce kaçtı herhalde. Çıkmadılar bir daha. But when I get a fresh one, Bir mavi maymun sesi. Ormana yabancılar girdi, birileri yürüyor diye diğer üyelere haber veriyor. maybe wait for the friends. Ne yapıyorsun Çağla? Yemek yiyeceğim, brunch break. Adı neymiş o bitkinin? What Hatırlıyor was musun? the name? Brantesia. Brantesia. Filler bunun ortasını yiyormuş. Çok sert. Zaten çiğneyip suyunu emcikliyorsun. Çok güzel açıklama oldu bu. Küçükleri daha lezzetli. Şeker kamışı gibi değil o zaman. Diğeri çok tatlıydı. Evet. Küçük olan daha güzeldi. Aha, bize de geldi. Knife. Sarımsak gibi. Ay. Evet ya sarımsak. Oo, Maymunlar. çok ilginç kokuyor. Ne kokuyor ya? Bu bildiğimiz bir koku. Bence bu. Böyle durmuş da fermente olmuş gibi. What's the Is it amarula? Is it grown enough to eat? It was too small. It's not Don't eat. Yeah. Don't eat me. Yenilebilen Too late. bir şey değil. Yedin mi yoksa? But can we just taste a little bit? Like Yeme ben. Even a bit. Ay, maymun yiyormuş. Bence Çok da hoş yeme. kokmuyor zaten.
Evet biraz. Tadını bence güzel. Ben kokusunu beğendim. Şunu ortadan bir kessene. Is that a gorilla part? Yeah, sometimes. GoPro için abartı. Adamın bir bildiği var. Evet arkadaşlar, yarısından zehirleniyorum. No. Ormanda zehirlendim başlığı atalım. Ormanda yememem gereken meyve yedim. Start biting. Okay. Otherwise, it will not be easy for you. Oha, her yerdeler. You have to do the way I have done, okay? Böyle yapacakmışsınız. Koşarak gidecekmişsiniz. Bir saniye ama önce Entleri kayıt altına almam lazım. Hemen çek diyor. Vallahi var. Paçamızı sıvadık ama yine de tırmanıyorlar. Neyse geçtik. Bu bariyeri geçtik. Sırada bir sonraki var. Bunlar filiziymiş. Şöyle göstereyim, 46 numara ayaklarımla karşılaştırabilirsiniz ne kadar büyük olduğunu. Dev gibi filizleri var zaten. Böyle bir yerde yol normal oluyor, sonra bir anda yıkıntılar, döküntüler, ağaçlar devrilmiş falan. Öyle şeyler görüyorsun, orası fil yolu oluyor. Yürüyüşün ilk başı kolaydı. Şimdiki kısım biraz orman içi oldu. Of, çok iyi. Çok fazla örtü ve böcek var. Ağzımıza, burnumuza, her yerimize girdiler. Aha, fil boku. Bak. Oh, evet. Fil. Her gün bir önceki gidişimizde neredelerse oraya gidip bakarak başlıyoruz diyor gorilleri bulmaya. Dün nerede olduklarını biliyorlar. İlk başta orayı buluyorlar. Tamam, dün buradalardı. Şimdi izleri takip edelim deyip bugün gittikleri yeri buluyorlarmış. Goriller zaten günde ortalama 3 kilometre mesafe kat ettikleri için bulmak çok zor olmuyor bizim için. İzleri takip ediyoruz ve buluyoruz. Şimdi sizi bir kestirmeden götüreceğim diyor. Ailenin şu anda olduğu yere. Ben heyecanlanıyorum. İnşallah. Sizde de var mı? Heyecan yok mu? Ben Heyecan dorukta. ne göreceğimi, böyle ne büyüklükte, nasıl bir şey yaşanacak falan hiçbirini bilmediğim için o bilinmezlik çok heyecanlandırıyor beni. Çok güzel bir yürüyüş ya. İnanılmaz keyif alıyorum. Ve hayatımda birçok yağmur ormanına gitmeme ve gezmeme rağmen ilk defa bu kadar sık bir yağmur ormanında yürüyorum. Diğerleri hep turistler için yolu açılmış yerlerdi. Burası bayağı bir maymunlar geçiyor herhalde, bir de biz geçiyoruz. Böyle bir yer. Allah! Fillerin izleri otların arasında, bu bir tuzağı gibi. Bir basıyorsun, cuk, içinde su var, düşüyorsun. But the truth is, we shall see some of the gorillas. Neredeyse gelmişiz. Yağmur başladı ya. 1-2 dakika kaldı dedi ve bayağı da kapalı ama. Hepimiz yağmurluklarımızı giydik. Bir de maske takmak gerekiyor. Çünkü goriller DNA olarak insanlara en yakın canlılardan bir tanesi. Şurada goril var. Daha yeni başladık yürümeye ama orada goril var. Gördüm ben.
Belki 8 tane yavru var. Yerde 6-7 tane dişi var ve bir tane de gümüş sırtlı var. Bakın bebek geçiyor. Dünyada nesli tükenmekte olan ve en nadir görülen en büyük primat. Ve koca bir alemin önünde duruyoruz şu an. Behind this side. Come. And watch this one. Extend this side. Watch out for the one behind you. Come to me. Okay, how do you space? Ah, okay. This is, they are making their beds in the evening like this. Yeah. Bak yatak yattı gördün mü? Her akşam böyle yapıyorlar. Bu canlılar DNA olarak da insana en yakın canlılardan olduğu için bizden onlara çok fazla hastalık geçme ihtimali varmış. O yüzden böyle maskeyle duruyoruz yanlarında. Ve az önce maskeyi çıkarttım bir fotoğrafta, hemen azarımı yedim. Burada herhangi bir hastalık bulaşıp bu hayvanlar etkilensin istemiyorlar. Şurada mesela 2 tane aile, yani anne ve çocuk yatıyor. Elleri, ayakları ne kadar benziyor bize. Elleri özellikle, tırnakları var, parmakları şöyle boğum boğum şöyle tutuyor falan. Fotoğraflarını çektim, şimdi koyayım da bir bakın. Aha geliyor. İnanılmaz bir his ya. Ben aşırı heyecanlıyım. Gümüş sırtlı dağ gorili gördük. Gümüş sırt. O çağırdı. Çağırdı, hepsi komple gidiyor. İnanılmazdı. Girdik gene bir yere. Nereye gidiyorsun? Çok güzeldi, çok. Çocukları izledik 20 dakika falan. Dişileri izledik, beslenmelerini, gümüş sırtlıyı, hepsini gördük. Yani 15'e yakın, belki biraz daha fazla goril gördük. Ah, muhteşemdi. Saat 1:30 mu? Evet. Şaka gibi.
Arkadaşlar video başladığında saat 7.30'tu. Biz 7.30'da bilgi almaya ofise girdik. Şu an saat 1.30 olmuş. 6 saat geçmiş. 6. Bana 2-2.5 saat gibi geldi. Şu güzelliğe bir bakın ya. Şu güzelliğe bir bakın. Geri dönerken bu gördüğümüz şeylerle ilgili biraz soru sorduk komutana. Bize ilginç bilgiler verdi. Mesela az önce gördüğümüz grupta 3 tane gümüş sırtlı goril vardı ve biz üçünü de gördük. Dedim ki yani gümüş sırtlı sonuçta bir ailenin reisi değil mi? Bir tane olmuyor mu? Bunların işler biraz karışıkmış. Gümüş sırtlılar gelebiliyormuş. Daha gençler büyüyüp kendi güçlerini kanıtlayana kadar kalabiliyorlarmış aileyle. Sonra mesela bu az önce gördüğümüz gümüş sırtlılardan bir tanesi başka bir ailesi varmış. Akşamları onların yanına gidiyormuş. Gündüz buraya geliyormuş. Harem gibi kullanıyor öbür tarafı anladığım kadarıyla. Burası böyle sosyal platform bu aile. Öbür tarafta harem. Dişiler istemedikleri zaman gruptan kaçabiliyorlarmış. Gümüş sırtlı goril onlara bakmıyorken. Böyle bir arada boşluk buldular mı kaçıp ormanın içinde bildikleri başka bir aileye katılabiliyorlarmış. Sonra mesela sen dişisin. Oğlun var ve ekibin liderliğini aldı. Onlarla çiftleşemeyecekleri için o anneler de çocuklarını o ailenin lideri olarak bırakıp artık onları terk edip kendilerine yeni bir aile kurmak için başka gruplara katılabiliyorlarmış. Ve bu ormanda 50'ye yakın goril ailesi varmış şu an. Bu 50 ailenin 20 kadarı insanlara alışkınmış. O yüzden o 20 tanesi ziyaret ediliyormuş. Diğerlerinin nerede olduğu biliniyor. Korumamız altında ama insanlarla temasları yok. Böyle şans eseri görseniz de ciddi sıkıntılı durumlar yaratabilir dedi komutan. Vallahi komutanın yalancısıyım. Elçiye zeval olunmaz. Şimdi de bizi öğle yemeği yiyeceğimiz yere götürüyorlar. Orman durağımıza. Evet arkadaşlar. Yağmur Ormanı'nda Aşk-ı Memnu ilişkiler bölümümüzün, dizimizin 1. bölümüne hoş geldiniz. Gorillerle ilgili çok daha fantastik bilgiler öğrendim. Komutan diyor ki orada diyor 3 tane gümüş sırtlı var ve yaklaşık 12-13 tane de dişi vardı. O 12-13 tane dişi o gümüş sırtlıyı beklemez. 3 tane gümüş sırtlı var. Asıl dominant olan, gerçekten ekibin lideri olan lider görmüyorken hop gidiverirler diyor bir çalının arkasına bir yere. İşlerini hallederler, dönerler. Oradaki bütün yavrular dominant gümüş sırtlının muhtemelen değildir dedi. Yani olmayabilir. Yani haberiniz olsun böyle işler oluyor goril dünyasında dedi. Yine elçiye zeval olmadığı için ben de aktardım size. Ne yapayım? Neyse biz ailemizi gördük. Reisi de gördük. Çocukları da gördük. Aile defterleri bizi ilgilendirmiyor. Otelden çıkarken bize yemeklerimizi vermişlerdi. Buhoma Community Rest Camp. Şöyle öğle yemeği paketlerimiz var. Arkadaşlar bu kutu açılışını size göstermem lazım. Bir sürü şey çıktı. Ben çok acıktım ya. Acıktım ya. Bana ne ya? Bak hepsi kamerada. Vallahi koyarım YouTube'a. Vallahi YouTube'a koyarım. Ya rezil rüsva edecek bizi ya. Samosalarımız var. Yedin mi samosa? Ben Nasıl? hepsini bitirdim. Ha. Efsane. 2 tane samosa, bir tane sandviç, Bir adet muz. 1 muz, 1 elma, 1 yumurta ve 1 meyve suyu. Bundan iyisi Şam'da kayısı. aynen Bak bu da öyle. kayısıymış zaten. Mango mango. Bayağı güzelmiş. Dünkü böyle bir de şeydi ya. Böyle Bu samosa. Bu bir Hint yemeği aslında. Dışı hamur. İçine Hindistan'da patates koyarlar. Burada havuç, fasulye, soğan, lahana falan ne varsa koymuşlar. Ama bayağı lezzetli olmuş. İnanılmaz büyük bir arı yuvası var şurada. Herhalde bizim Türkiye'deki bal peteklerinden 3 tanesini falan içine alır. 60 kiloymuş arı bal peteği. 60 goril gibi ağaçta duruyor. İçinde ne lezzetli bal vardır onun ya. Hiç el değmemiş, dokunulmamış ve kimyasala bulaşmamış. Aşırı lezzetlidir.
orman o kadar sık ve yoğun ve böyle her yerden bir şey çıkma ihtimali var ki artık düşen yaprağın sesine bile şöyle irkilip bakıyoruz bir şey çıkacak karşımıza diye. Ama hiçbir şey çıkmadı. Tabii ki görmek istediklerimiz dışında ve fantastik bir deneyim gerçekleştirdik. Geriye yürüyoruz ve neredeyse gelmek üzereyiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Meltem Yaşar'ın ekibiyle birlikte ben de gorilleri görmüş oldum. Hepinize de yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Kameraya bir el sallamak isterseniz şurada. Zorla elde sallattım. Bir sonraki videoda yine Uganda'da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi Türkiye'den gelmiş, bu ülkenin köşesini bulmuş 10 civarında insanla karşılaşabiliyorsunuz. Onlarla gezebiliyorsunuz. Ya her şey başınıza geliyor. Siz yeter ki gezin. Çünkü gezmek en kolay diyerek bitiriyoruz bu Yağmur Ormanı videosunu. Teşekkürler.